Herkese merhaba. Tata Steel 2026 turnuvasının dördüncü turuyla karşınızdayım. Beyazlarda Matias Bulubaum, siyahlardaysa Javokir Sindarov. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, G6, fili için G7 karesinde yer açıyor. At C3, E4 sürüşünü hazırlıyor. Fil G7, fianchetto yapısını oluşturdu. Rok hazırladı. E4, D6. Şahint savunması merkezi rakibine bıraktı. Uzun çapraza yerleştirdiği fille ve doğru zamanda oynayacağı C5 ve E5 sürüşleriyle merkez mücadelesine girişecek. At F3, kısa rok, şah güvenliğini sağlıyor. H3, atın ve filin G4 karesine gelmesini engelliyor. A5, atını A6'dan ya da D7'den C5'e getirmek istiyor. At C5'e geldiğinde rakibinin B4 ile atık olmasını engelliyor. Fil E3, H3 yaptığı için at G4 ile fili rahatsız edemeyecek. At A6, fil D3, rok hazırladı. E5, merkez D4 piyonla hücum ediyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı. E alır D4. Gerilimi sonlandırdı. D4'ü aldı. Artık at C5'e yerleşebilir. At alır D4. At C5. Fil çift avantajını ele geçirmek istedi. Fil C2. Kale E8. E4'ü isteyerek tempoyla kalesini açık E dikeyine getiriyor. F3. C6. B5 ve D5 karelerini kontrol ederken vezirin çaprazını açtı. Vezir D2, kaleler arasındaki bağlantıyı kurarken vezir fil bataryası oluşturdu. A4, vezir kanadından alan kazanıyor. Kale A D1, yarı açık D dikeyinden kalesini aktifleştirdi. D6'ya baskılar gündeme gelebilir. Vezir A5, vezir B4, file E6 ile vezir kanadındaki piyonlara baskı kurabilir. Fil F4, ver D6'yı, at E6, gel atları değişelim. At alır E6 yapılırsa fil alır E6, at alır ve kaleler arasındaki bağlantıyı kurar. Fil alır D6, fil alır C4. D6 piyonu karşılığında Sindarov da C4'ü alır. Nerede kalmıştık? At E6, fil E3, fili istekten çıkarıyor. D4 atını destekliyor. At H5, filin çaprazını açarak D4 atına baskıyı artırdı. İnisiyatif ele geçirmek için A4'ü feda ediyor. At alır A4. Bluebaum bir piyon öne geçiyor ve vezir takası istiyor. Buna karşılık Sindarov'un etkili bir saldırısı olacak. At alır D4. Filin çaprazını açarken rakip fili F4 savunmasından saptırmak istiyor ki atı F4'e yerleştirebilsin. Bu konumda vezir alır A5 ile piyon önde vezir değişeyim derse at E2, ara hamle var. Fil alır D4, fil alır D4, vezir alır D4, vezir G5. Veziri şah kanadına aktarıyor. G dikeyindeki açmazı kullanarak fil alır H3 istiyor ve atı F4 karesine aktararak G2'ye olan baskısını artırabilir. D6 piyon alınırsa fil alır H3 devamında at F4 ile Sindarov'un kazança giden bir saldırısı olur. Kale D2, kale ikinci yataydan G2'yi savunuyor. Bu konumda fil alır H3 yapılırsa F4. Vezir G dikeyinden saptırıp H3 karesindeki fili almak ister. At alır F4 yapılırsa vezir E3 ile at açmaz alınır. Vezir G3, kale F3, ver veziri. Vezir kaçtığında fili alacak. Vezir E1, şah temposuyla geliyor. Şah H2'ye kaçarsa fili istekten çıkarır. Kale F1, ver veziri. Vezir G3, oyun hamle tekrarlarıyla beraberliğe gidebilirdi. Nerede kalmıştık? Kale D2, at F4. G2'ye olan baskısını artırıyor. Fil alır H3 istiyor. Şah H1. G dikeyindeki açmazı sonlandırdı. Vezir H6. Fil alır H3. G alır H3. Vezir alır H3. Şah G1. Vezir G3 devamında kale E5 ile mat temaları kurmak istedi. Vezir alır D6. Blue Baum 2 piyon öne geçiyor. Fil alır H3.
Sindarov'dan fil fedası geliyor. Kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. Ve fil alır G2 ile çifte şah çekmek istedi. Şah G1 oynanırsa vezir G5 ile Sindarov baskısını artıracak. Almak en iyi seçenek. G alır H3. Bu konumda Sindarov istediği zaman oyunu beraberliğe götürebilir. Vezir alır H3. Şah G1. Vezir G3. Kale G2 kapatılırsa vezir alır G2 mat var. Şah H1. Vezir H3. Kale H2 kapatılırsa vezir alır F1. Bir hamlede mat var. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. G alır H3. Kale E6. Veziri isteyerek tempoyla saldırıya yeni bir alet dahil ediyor. Bu konumda vezirin D7 karesinden veya B4 karesinden D2 kalesini korumaya devam etmesi gerekiyordu. Vezir D4 yapılırsa vezir alır H3, şah G1, vezir G3, şah H1, G5. Kale H6 ile mat etmek istediğinde kale H2 matı engellese de vezir alır H2. Mükemmel bir vezir fedası var. Şah alır H2 zorunlu. Kale H6, şah G1 ya da şah G3'e at E2, şah vezir çatalı var. Nerede kalmıştık? Kale E6, vezir C5. Bu konumda vezir alır H3 yapılırsa şah G1, vezir G3, şah H1, G5. Kale H6 ile mat istediğinde kale H2, kale H6. Kale alır H6 yapılırsa vezir G2 mat var. Vezir F2 hamlesiyle vezir savunmaya dönebilecek. Nerede kalmıştık? Vezir C5. Sindarov'dan mükemmel bir at fedası geliyor. At D3, çift ünlem. Veziri istedi. Vezirin kaleyi koruyarak kaçabileceği bir kare yok. Fil alır D3 yapılırsa vezir alır D2 ile Sindarov kaleyi alır. Devamında at ve fil istek altında kalır ve Sindarov kalite önde kalırdı. Yine de en iyi seçenek buydu. Kale alır D3. Kale ikinci yataydaki savunma görevini bırakıyor. Vezir alır H3. Şah G1. Vezir G3. Şah H1. Blue Baum vezir C5 gelirken burada kale E5 hesaplamış olabilir. Kale E5 yapılırsa kale H5 gelme fikriyle Blue Baum vezir alır E5 ile kaleyi kırabilir. Bu Sindarov'un hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. Sindarov G5 sürüyor ve Blue Baum oyunu terk ediyor. Kale H6 istiyor. Matı engelleyen iki hamle var. Vezir D6 ve kale D6. İkisi de aynı yola çıkıyor. Örneğin kale D6, kale alır D6 devamında Blue Baum vezir alır D6 ile vezir de vermek zorunda. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.